24 Şubat 2022 günü Rusya Ukrayna'ya saldırdığından beri dünyada hiçbir şey eskisi gibi değil. Savaşın ilk günü yapılan analizlerin belki de tamamı ya yanlış çıktı ya da tahmin edilenden çok daha farklı biçimde gerçekleşti. Yani Avrupa'nın orta yerinde başlayan savaş sadece Ukrayna sınırları içinde değil, dünyanın dört bir yanında hissedilir oldu. Ancak bu içerikte Ukrayna sınırları içerisine girelim istiyorum. Hatta tek bir yere odaklanalım. Hollanda kadar yüz ölçümü olan 2022 verilerine göre yaklaşık 80.000 insanın yaşadığı Bahmut'a. Burası bugünlerde dikkatle izlememiz gereken yerlerin başında geliyor. Daha da iddialı bir şey söylemek istiyorum. Burası belki de savaşın son kalesi. Bir yılı aşkın süredir elde ettiği savaş kazanımlarının ardından uzunca bir zaman geçen Rusya'nın sembolik bir zafere ihtiyacı var. Ukrayna ise tabii ki vazgeçmiş değil. Yani savaş hala tüm hızıyla sürüyor. Burada bizim söyleyeceğimiz en net şey şu: bir yer var ki her iki taraf için de kaybedecek çok az şey kaldı ve burası 7 aydır en kanlı ve uzun çatışmalara sahne olmasına rağmen hala düşmedi. Bahmut'u ve buranın neden önemli olduğunu tüm detaylarıyla konuşmaya başlıyoruz. Önce burası nerede sorusuna cevap vererek ilerleyelim. Bahmut, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas bölgesinde yer alıyor. Burası 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçıların fiilen kontrolü altında bulunan ve bugüne kadar yoğun çatışmaların yaşandığı bir bölge. Yani şehir tam da Rusya'nın uzun zamandır hak iddia ettiği Donetsk ile Ukrayna toprakları arasındaki stratejik bir noktada yer alıyor. Dolayısıyla Bahmut şehrinin sakinleri için cephede geçirdikleri süre 2022'den çok daha öncesine dayanıyor diyebiliriz. Şehirde işgalden önce 80.000 kişi yaşıyordu. Birkaç büyük endüstriyel işletmeye ev sahipliği yapan Bahmut, önemli bir ekonomik ve endüstriyel bölgeydi. En çok da tuz ve alçı madenleri ve büyük şarap imalathanesiyle tanınırdı. Baktığınız zaman bugün bunlardan geriye sadece moloz yığınları kaldı. Ancak ne Rusya ne de Ukrayna bu bölgeden vazgeçiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için Bahmut, sonuna kadar uğruna savaşacakları bir kale. Putin ise Bahmut'u tüm Doğu Donbas bölgesini ele geçirmenin bir anahtarı olarak görüyor. Aylarca süren çatışmanın ardından su, gaz ve elektriğin dahi olmadığı harabeye dönmüş bu şehirde sadece birkaç bin sivil kaldı. Bahmut'ta çatışmalar son 2 hafta içinde ise önemli ölçüde şiddetlendi diyebiliriz. Rus kuvvetleri ve paralı asker grubu Wagner tarafından çevrelenen Bahmut şehri yerle bir edilmiş durumda. Burada Ukrayna güçleri giderek daha büyük bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Peki Bahmut savaşın seyrini değiştirebilir mi? Şehir, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki askeri operasyonlar ve tedarik hatları için önemli bir konumda yer alıyor. Ancak bu bölge askeri bir merkez değil. Ayrıca savaş analistlerine göre iletişim ve ulaşım için de bir merkez sayılmıyor. Öyleyse Bahmut'u iki ülke içinde vazgeçilmez kılan tam olarak ne olabilir? Rusya ve Ukrayna bu moloz yığını için neden bu kadar mücadele ediyor? Gelin daha yakından bakalım. Videonun başında bahsettiğimiz gibi Bahmut, Rusya'nın uzun süredir hak iddia ettiği Donetsk ile Ukrayna toprakları arasında. Donetsk, Luhansk ile birlikte 2014 yılında başlayan ve Şubat 2022'de büyüyen askeri hareketliliğin en yoğun yaşandığı Donbas bölgesinde bulunuyor. Ukrayna'nın doğusunda yer alan bu bölgede bazı alanlar 2014'teki çatışmalardan bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçıların fiilen kontrolü altında. Rusya Devlet Başkanı Putin ise ayrılıkçıların bulunduğu bu iki bölgeyi bağımsız ülkeler olarak resmen tanımıştı. Bahmut şehri bu açıdan çekişmeli bir noktada yer alıyor. Rus komutanlarsa bu küçük şehrin daha fazla toprak kazanımı için bir sıçrama tahtası olabileceğini umuyor. Özellikle Bahmut ele geçirilmesi her ikisi de son Rus füze saldırılarına maruz kalan Slavyansk ve Kramatorsk'a ulaşmak için bir geçit olarak kullanılabilir. Putin'in Bahmut'u Donbas bölgesini ele geçirmenin bir anahtarı olarak gördüğünü söylemiştik. Ancak Putin için Bahmut'un vazgeçilmez olmasının çok daha büyük bir sebebi var. O da başta da sözünü ettiğimiz Putin'in ihtiyacı olan sembolik bir zafer. Rus güçlerinin Severodonetsk ve Lysychansk gibi şehirleri ele geçirdiği yazın üzerinden uzunca bir zaman geçti. Dolayısıyla Rus ordusunun yeni bir motivasyona, bir kazanıma ihtiyacı var. Ayrıca şehrin herhangi bir kısmının ele geçirilmesi Kremlin tarafından hem askeri hem de sembolik bir başarı olarak görülecek.
Böylece uzun zamandır büyük bir savaş kazanımı elde edemeyen ve sembolik de olsa bir zafere ihtiyacı olan Putin, Rus halkına savaşta ilerleme kaydettiklerini de göstermiş olacak. Ayrıca Putin bunu uluslararası camiada Ukrayna'yı bölgenin kaybedeni olarak göstermek için bir fırsat olarak da kullanabilecek. Diğer yandan Wagner paralı asker grubunun Ukrayna Savaşı'nda Kremlin'le yaşadığı bazı anlaşmazlıklar söz konusu. Wagner grubunun lideri Yevgeni Prigojin, Bahmut'un kontrolünü ele geçirmeye çalışırken ihtiyacı olan cephaneyi Moskova'dan alamadığını iddia etmişti. Prigojin daha fazla cephane verilmezse tüm cephe hattının çökeceği uyarısında bulundu. Ukrayna ise Bahmut'ta geri adım atmıyor. Ukrayna güçlerinin ana stratejik hedefi Rus ordusunu zayıflatmak. Bunun için Zelenski, Bahmut şehrini bir direniş sembolü haline getirdi. Bu da Ukrayna ordusunu Bahmut'la ilgili ayrıca umutlandırıyor. Rusya ise asker ve teçhizat kayıplarına rağmen ne pahasına olursa olsun Bahmut'u ele geçirme umudunu koruyor. İşte tam da iki taraf arasındaki bu çekişme şehirdeki savaşın uzun sürmesinin en büyük sebeplerinden biri. Bölgeden edinilen bilgilere göre Rusya ordusu Bahmut şehrinin %35'ini kontrol ediyor. Rusya ordusu kuşatmayı yoğun topçu atışları ile sürdürse de Ukrayna ordusunun direnci henüz kırılmış değil. Ancak yaşanan son gelişmeler Bahmut'ta sona yaklaşıldığını gösteriyor. NATO kaynakları Bahmut'ta her bir Ukraynalı için 5 Rus'un öldüğünü tahmin ediyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik Sekreteri Oleksiy Danilov da kayıp oranının 7'ye 1'den fazla olduğunu söylüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Rusya'nın aylardır ele geçirmeye çalıştığı Bahmut'ta Ukrayna güçlerinin müthiş gayretinin neticesinde savaşın dengelendiğini söyledi. Bölgede önemli ölçüde asker ve malzeme kaybına uğrayan Rusya'nın ise aylardır almaya çalıştığı Bahmut kenti ve çevresinde ilerleyişinin durduğu ifade ediliyor. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin, bu ayın başında Bahmut'un doğu kesiminin tam kontrolünü ve şehrin %70'ini ele geçirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde batılı yetkililer, Bahmut ve çevresinde geçen yazdan bu yana 20 bin ila 30 bin Rus askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını tahmin ediyor. Ukrayna'dan gelen açıklamalarsa aylarca süren çatışmaların ardından savaşta rollerin değiştiğine işaret ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Bahmut'taki bu durumun Wagner ve Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki gerilim nedeniyle kötüleşmiş olabileceğini söylüyor. Şehir düşmeye çok yakın görünse de Ruslar bölgede daha ne kadar asker ve teçhizat kaybetmeyi göze alır, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Diğer yandan ağır bir şekilde tahrip edilmiş şehirde karşı saldırı ihtimali üzerinde duruluyor. Ukraynalı General Oleksandr Sirski, Kiev'in çok yakında karşı saldırıya geçeceğini ilan etti. Sirski, geçmişte Kiev, Harkiv, Balaklia ve Kupiansk yakınlarında yaptığımız gibi bu fırsattan çok yakında yararlanacağız dedi. Bu sözler Kiev'in taktik değiştirmeye yakın olduğunun şimdiye kadarki en güçlü göstergesi olarak kayıtlara geçti. Ancak Zelenski, buna şu an başlayamayız, tank ve topçular olmadan cesur askerleri cepheye gönderemeyiz açıklamasında bulundu. Peki tam tersi Ukrayna'nın Bahmut'tan olası geri çekilme durumunda ne olurdu? Gerçek şu ki Ruslar Bahmut'u ele geçirirlerse moloz yığınlarıyla kaplı neredeyse hiçbir altyapısı kalmamış bir şehri ele geçirmiş olacak. Ancak bu daha önce ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde tam kontrolü sağlamak isteyen Putin için zaferi belirleyecek önemli bir adım olabilir. Bu saydığımız 4 bölge Rus saldırısının hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Zaporojye'ye düzenlenen İHA saldırısında bir sivilin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı açıklandı. Putin bununla da kalmadı, geçtiğimiz gün Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıkladı. Tüm bu gelişmeler savaşın sona erdirilmesi yolunda somut hiçbir adımın atılmadığını gösteriyor. Aksine analistler savaşın Avrupa veya Pasifik bölgesine doğru kayması ihtimalinden bahsediyor. Hatta bu kadar büyük bir savaşın konvansiyonel seviyede tutulmasının zor olduğu ve bunun nükleer bir savaşa dönüşebileceği üzerinde duruluyor. Kazananın olmadığı bu savaşta Bahmut'ta yaşanan son gelişmeler her iki taraf için de daha büyük kayıplar verileceği anlamına geliyor. Savaşın ilk günü yapılan analizlerin belki de tamamı ya yanlış çıktı ya da tahmin edilenden çok daha farklı biçimde gerçekleşti.
Yani Avrupa'nın orta yerinde başlayan savaş sadece Ukrayna sınırları içinde değil, dünyanın dört bir yanında hissedilir oldu.